Herkese merhabalar. Yine bu videonun çekildiği saat itibariyle yayınlanalı henüz bir saatten az olmuş bağımsız bir korku oyunuyla sizlerleyim. Oyunumuzun adı The Silent Suite. Adından anlayacağınız üzere oyunumuz bir otelde geçiyor. Kaldığımız odada tam da yatmaya hazırlanırken üst kattan gelen garip sesleri işitiyoruz ve seslerin geldiği odaya çıkıyoruz. Olaylar tam da bu noktadan sonra başlıyor. Evet, daha fazla spoiler vermeden hızlıca oyuna girelim. Her zamanki gibi videonun sonunda bir puanlama ve değerlendirme bölümü olacağını anımsatıyor ve izleyen herkese iyi seyirler diliyorum. What are those noises? I can't sleep because of them. I have to talk to that guy above me. Evet, tam da uykuya geçeceğimiz sıra üst taraftan gelen rahatsız edici sesleri işittik. Çıkıp şu yukarıdaki adamla bir konuşalım. Aslında bunu resepsiyon görevlisinin yapması lazım ama biraz cesur bir karakterimiz var. Kendi işini kendi çözmeye çalışıyor. Bu oda tam üstümüze denk geliyor. Hey, Well, Evet, I guess I'll güzel. go to bed then. sesini kesti. Artık gidip uyuyabiliriz. Titreyen ışıklar bu tarz oyunların olmazsa olmazı. Kapıyı kapatalım ve güzelce uyuyalım. What was that sound? O ses neydi dedi. Hakikaten o ses neydi? Yani bir çığlık sesiydi. Bu sefer buradan gidelim. Resepsiyona ulaşıp durumu bildirmeye çalışalım. Lobi görevlisine, tabii varsa bir lobi görevlisi. What the fuck? Artık yok. Burada da bir anahtar var. Tam şurada da ne olduğu anlaşılmayan bir nesne var. Orada koşma seçeneği şimdi açıldı. Öncesinde koşma seçeneği yoktu. Damn, I don't have the key. Kapıyla nereye açacağız? Hiçbir fikrim yok. Çünkü üzerinde hiçbir şey yazmıyor anahtarın. Şu üst kattaki seslerin geldiği odanın kapısını açıyor olabilir mi? Bir denememiz lazım. Oh, oh. Sanırım kötü adamımız bu. Spor ayakkabılarıyla son derece atletik gözüküyor. Biraz uzaklaşsın, gizlice odasına girmeye çalışalım. Tamam. Açılmadı. Eyvah, gördü bizi. Kaç. Kaç, 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 kaç. Tamam, müzikten anlayabiliyoruz takibi bıraktığını. Bu iyi bir şey. Uzaklaştıysa tekrar deneyeceğim şansımı. Oo, hayır, buradaymış. Erken davrandım. Koş. Koş. Odaya girmeye çalışalım. Hayır. Evet, maalesef yakalandık. Bu arada çok hızlı. Oyunda da bir save seçeneği olmadığı için Guy above me. sıfırdan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Kısa bir oyun olduğunu varsayarsak save seçeneğinin olmaması gayet normal. Ama karakter, yani kötü adam gerçekten çok hızlı. Bu arada anlıyoruz ki resepsiyondaki lobi görevlisini de o öldürdü. Tekrar aynı şeyleri yapmak biraz Well, I sıkıcı guess I'll ama go to bed then. başka yapacak bir şey yok.
Ben hala o küçük kutuya benzer şeyin lobideki ne olduğunu anlamış değilim. Ve tabii ki anahtar hangi kapıyı açıyor şu an onu düşünüyorum. Yine aynı şeyleri yapacağımız için. What was that sound? Tamam. Şimdi tekrar lobiye gidiyoruz. Anahtarı alıyoruz ve o anahtarın hangi kapıyı açtığını çözmeye çalışıyoruz. Kulağa kolaymış gibi geliyor ama çok kolay değil çünkü karakter çok hızlı. Anında yakalıyor sizi. Bir de az önce fark ettiğiniz üzere o animasyonun bir süresi var. Aslında bir stamina süreniz var ama ekranda hiçbir gösterge olmadığı için tamamen tahmini olarak ne yapmanız gerektiğine karar veriyorsunuz. Ya 5 saniyede mi bitiyor stamina, 10 saniyede mi onu bilmiyorum. Tahminen bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çok fazla staminayı harcamamak, gerek olmadıkça koşmamak lazım bu oyunda. Onu anlayabiliyorum en azından. Şimdi bu anahtarı üst kattaki odalarda deneyeceğiz. Şu manyağı atlatabilirsek. Sakince ilerleyelim. Eyvah, tam dibimizde. Tam dibimizde. Koş 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 koş. Odaya saklan. Odaya saklan. Güzel. Galiba odalara giremiyor mu acaba? Odada güvendeyiz. Dolaplara falan saklanamıyoruz. Öyle bir mekanik yok. Etraf sakin gözüküyor. İyi. Şimdi çıkıp tek tek kapıları kontrol edelim. The key. Damn, Burayı da açmadı. Eyvah, yine geliyor. Yine geliyor. Yukarı çıkmayı deneyeceğiz. En azından aşağı katta olduğunu biliyoruz şu anda. Biz de yukarı kattayız. Uyuya işaret. Açtı. Burayı açtı. Güzel. Burası cinayetin işlendiği oda mı? Yatağın üstünde kan var. Ama ortada bir ceset falan yok. Şöyle bir etrafa bakalım. İşe yarar bir şey var mı? Görünürde bir şey yok. Perdede kanlı bir el izi var. Çerçeveleri itebiliyorsun. Bu boşuna yapılmamıştır. Bununla ilgili bir şey vardır. Aklımızda bulunsun. Çekmeceleri açabiliyoruz ama hepsini değil. Sadece alttakileri. Evet. İşte burada. Bir anahtar daha bulduk. Şimdi bu nereye açıyor onu bulmamız gerekecek. Bir etrafı kontrol edelim. Sakin gözüküyor. Peki. Şu odayı deneyeyim. Köşelerde epey bir geriliyorum. Çünkü köşeden ansızın çıkabiliyor. Bir de şu an alt katta mı üst katta mı bilemediğim için. Ama görünüşe göre alt katta. Burası da sakin gibi. Oh. Tamam. Buradan gitmek çok mantıklı değil. Diğer yolu deneyelim.
İki uçta açık olduğu için emin olamıyorum nereden çıkacağından. Nereden geliyor? Sesi geldiğine göre arkamızda. Tam arkamızda sanırım. Atlattık. Güzel. Lobinin olduğu kata geri döndük. Şurayı bir hızlıca deneyeceğim. Açmıyor. Bu kadar hızlı açmasını beklemiyordum zaten. Buraya girdik mi daha önce? Hayır, girmedik. Güzel. Hızlıca bir etrafa bakalım. The code should be somewhere in the room. Fener aldık ve bir kasamız var burada. Kasanın kodunun da bu odanın içinde bir yerlerde olabileceğini söylüyor. Ama nerede? Dolabın üstünde bir şey mi yok? Gölgeymiş. Yani görünürde yok. Bu arada eşyalara rastgele tıklıyorum bazen. Beklemediğim bir anda etkileşim olabiliyor. Burada yok. Başka bir odaya referans veriyor olabilir mi diyeceğim ama dedi ki bu odanın içinde bir yerlerde olması lazım. Farklı bir odada olamaz bence. Şöyle bir eğilip etrafa bakalım. Görünürde bir şey yok. Çok garip. Neredesin? Neredesin? Damn, I don't have the key. Yani başka bir odada mı acaba? Ama neden bu odada The key. kod dedi? Onu anlamış değilim. Burası bizim odamız galiba, evet. Burası bizim odamız. Eyvah. Nerede? Nerede? Yani neyse ki odanın içine giremiyor. Hani o biraz rahatlatıcı bir unsur olmuş. Buralara da girebilse zaten oyunu bitirebilmenin pek bir imkanı kalmaz. Çünkü o odalardan kaçabileceğin hiçbir yer yok. Damn, I don't have the key. Tekrar şuraya bir girelim. Ya gözümüzün önündeymiş. Görüyorsunuz değil mi? Küçücük bir kağıt parçasına yazılmış. Kaç o? Deneyelim bakalım şunu. 0 9 21. Olmadı. Bir daha deneyeyim. Neden olmadı? Bir daha bakacağım şu koda. 7. Evet, 9'a benzeyen bir 7. Bu arada flashlight tuşunu ya F'e basıyorum ama çalışmıyor. Bir anahtar daha bulduk. Şimdi bu hangi odayı açıyor ona bulmamız lazım. Eyvah, eyvah dibimizde. Müzik kesilmiyor.
Hala kapının önünde olabilir mi? Ha, berbat bir şey. Kaçacak yer de yok. Şimdi kapıyı açacağım ama çekiniyorum hani. Etraf boş gibi. Ops. Müzikte mi bir hata var acaba? Evet. Karakter bug'a girdi. Hayali bir düşmanı kovalıyor şu an. Evet, harika. Artık rahatça etrafı araştırabiliriz. The code should be somewhere in the room. Bug'a girmiş bir karakterle oynayacağımı düşünmediniz herhalde. Ben dürüst bir oyunu tercih ediyorum. Bu yüzden yeniden başladım oyuna. Sıfırdan başladım. Ya çünkü keyif vermeyecekti öyle. Yani karakter orada takılıp kalmış. Yanına falan gidiyorum, hiç hareket bile etmiyor. Yani beni fark etmiyor bile. O yüzden yeniden başlatmak durumunda kaldım. Ya çok tuhaf, tam dibimizdeydi. Hiç oralı olmaması çok tuhaf. Orada köşeden bakma animasyonu varmış. Tuşlara baktım. Q ve E tuşuyla sağdan soldan bakabiliyorsunuz köşelerden. Harika. Ne güzel bug'a girmişti değil mi? Bitir işte orada oyunu. Rahat rahat gir çık bütün odalara. O zaten kilitlendi kaldı orada. Ama dediğim gibi bu sefer dürüst bir oyun olmazdı. Hile yapmış gibi hissederdim kendimi. Evet, şimdi bu anahtarla nereye açacağız? Onu bulmamız lazım. Etraf sakin gözüküyor. Şurayı bir deneyeyim. Burası değil. Çok hızlı olduğu için sürekli etrafa bakıyorum. Çünkü sizi görmesiyle yakalaması arasındaki zaman aralığı çok düşük. Yani bir görüyor ve anında üstünüze atlıyor. Ya böyle olması bir bakıma iyi olmuş. Hani challenge gibi zorluğu artırıyor ama bir taraftan da evet, tekrar çıktı ortaya. Saklan. Sakin gözüküyor. Bu tarafı bir deneyelim bakalım. Bu arada oyunu ilk inceleyen, ilk oynayan ben olacağım sanırım. Altında yorumlar vardı itch.io sayfasında ama hiç kimse baştan sona oynamamış anladığım. Etrafta şu an için hiçbir video yok bu oyunla alakalı ama güzel, gerçekten hoş bir kaçış simülasyonu olmuş. Evet, bu odayı açıyor galiba. Doğru yere mi girdik? Yoksa biz bu odaya daha önce girmiş miydik? Aa, süper. Çerçevenin arkasında bir başka anahtar daha bulduk. Saçma bir bug var. Flashlight açıkken etraftaki nesnelerle etkileşime giremiyorsunuz. Yani kapıyla giriyorsunuz ama böyle duvardaki bir nesneyi falan alamıyorsunuz. Bunlar düzelir ama. Evet, tam orada. Bu arada hiç adım sesi yok. Yani hani bu tarz oyunlarda bir adım sesi olur. Yakın mı uzak mı anlamaya çalışırsın. Bunda öyle bir şey yok.
Adımlarının sesi hiç gelmiyor. Sadece gözlerinize güvenmek zorundasınız. Kulaklarınız bu oyunda bir işe yaramıyor. Burası cinayetin ya da cinayet olduğunu tahmin ettiğimiz şeyin işlendiği oda. I can call the police now. Harika. Bu arada telefonu bulduk. Lobideki telefonun avizesini alıp odasına getirmiş. Burada da bir anahtar var. Bu diğer anahtarlardan farklı. Bu ana kapıyı açıyor olabilir mi acaba? Şimdi burada aklıma şu geldi. Acaba oyunda iki farklı son mu var? Yani bir polisi arama, bir de ya da hiç polisi aramadan ana kapıdan çıkıp gitme gibi. Ben önce polisi aramayı tercih ediyorum. Bir onu deneyeceğim şimdi. Yakalanmadan aşağı inebilirsem tabii. Şimdilik sakin gözüküyor. Çok az kaldı. Umarım yakalanmam. Köşeler epey insanı geriyor. Bir anda ortaya çıkıyor çünkü köşeden. Evet, lobi gözüktü. Bir şuraya bakayım. Temiz, tamam. Hızlıca telefona gidelim. What's your emergency? There's been a murder. I need help. Stay calm. Where are you, sir? Hotel Blackwood. Get to the safe place. Hotel Take Blackwood. the lead. Tamam, polise çağırdık ve kapıdan çıktık. Evet, tahmin ettiğimden farklı olarak polisi çağırıp sonra kapıdan çıkabiliyormuşsunuz. Evet, güzel, hoş bir oyundu. Şimdi isterseniz hızlıca değerlendirme bölümüne geçelim. Oradan da videoyu sonlandıralım. Evet, bana kalırsa ufak tefek düzeltmelerle daha oynanabilir ve daha hoş bir mini kaçış simülasyonuna dönüşebilecek türden potansiyeli olan bağımsız bir yapım olmuş. Geliştiricinin çevre dizaynı, ışıklandırma gibi detaylara biraz daha eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında gerilim düzeyi yüksek bir oyundu. En azından şunu söylemeliyim ki bulmacalar yoluyla etkileşimi bir nebze olsun artırmayı başarmış ki bu durumda tamamen koşma simülasyonu olmasının önüne geçmiş. Sonuç itibariyle puanım 5 üzerinden 2. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenir ve paylaşırsanız bu tarz içeriklerin devamına katkı sağlamış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.